Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün çok ilginç bir karşılaştırma yapacağız. Canon geçtiğimiz gün EOS serisinin yeni versiyonu olan M5 modeli makinesini çıkardı. Özellikle M serisi makineler arasında yeni olan birçok özelliği var makinenin. Body olarak M5 X-T2'ye oldukça benziyor ve bu benzerlik hemen bir karşılaştırma yapma isteği doğuruyor insanın içerisinde. Bugünkü videoda biraz düz mantık, böyle özelliklerini karşılaştıracağız. Ama bundan önce şundan bahsetmek istiyorum. İkisi farklı siklette oyuncular aslında. Yani sinek siklet boksörle ağır siklet boksörü karşılaştırmak gibi bir şey yapıyoruz. X-T2 Mike Tyson falan, yani M5'in karşısında. Hiç adil olmayan bir karşılaştırma yapıyoruz. Ama X-T mirrorless ve body olarak benziyorlar. X-T2 biraz daha profesyonel kullanıcılara hitap ediyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Okey, şimdi sırasıyla başlayalım. İlk önce fotoğraf çözünürlüğüyle başlayalım. İkisi de 24 megapiksel çözünürlüğe sahip. Fuji X-T2'nin bildiğiniz gibi 24 megapiksellik X-Trans 3 sensörü var. EOS M5'in dual piksel CMOS sensörü var. İkisi de APS-C boyutlarda. Yalnız yine Canon'lardaki standart APS-C 1.6 çarpanıyla geliyor. Sanırım 22 mm civarında. X-T2'nin sensörü ise 23-24 mm civarında. Yani sensörü X-T2'den birazcık daha ufak. Bence bu negatif bir özellik. ISO aralıklarına bakalım. X-T2'nin ISO'su 200 ile 12800 arası natif, 100 ile 51200 arasında da genişletilebiliyor. M5'in ISO'su ise 100 ile 25600 arası ve genişletilemiyor, sabit. Bu aralıkta çalışıyor. EOS M5'in sensör üzerinden bir stabilizasyonu var. Bu ilk bakışta fotoğraf için de olacakmış gibi bir izlenim veriyor ama öyle değil. Sadece video için var. Fotoğraf için yok. Şimdi çok büyük bir fark. X-T2 2 adet SD kart kullanabiliyor. M5 sadece 1. Zaten buradan hemen aslında M5'in prosumer ya da profesyonel ya da ileri amatör seviye insanlara hitap etmediği açıkça ortada. Fotoğraf çekerken kare saniyelerine bakalım biraz. X-T2 9 kare saniye normalde fotoğraf çekebiliyor. Bateri gribi taktığınız zaman 11 saniye kare saniyeye çıkıyor. Elektronik shutter kullanırsanız 14 kare saniyeye çıkıyor. M5 ise normalde 7 kare saniye çekiyor. Fokusu ve ışık pozlamasını sabitlerseniz 9 kare saniye çıkıyor. Yani anca bu durumda X-T2'ye yetişebiliyor. Okey. Buffer'a bakalım. X-T2 83 tane JPEG çekebiliyor. 33 tane sıkıştırılmış RAW çekebiliyor. 27 tane de sıkıştırılmamış RAW fotoğraf çekebiliyor. EOS M5 sadece şu anda JPEG fotoğraf buffer'ı ile ilgili bir bilgi var. O da 26 tane JPEG fotoğraf çekebiliyor. Peş peşe, aralıksız. Ondan sonra buffer'ı dolmaya başlıyor. Şimdi enstantane hızlarına bakalım. X-T2 1/8000 normal enstantane hızı, en yüksek maksimum. Oradan 30 saniye kadar gidebiliyor ve bulb modu var. Sınırsız açık kalıyor. 1/250 saniyede X-Sync yani Flash Sync hızı var. M5'in enstantane hızı 1/4000 saniye. Oradan 30 saniye kadar gidebiliyor. Yine bulb modu var. Flash Sync'i de 1/200 saniye. M5 biraz X-T1'e benziyor enstantane hızları konusunda. Flash Sync'i, maksimum enstantane hızı hepsi aynı ama X-T2'ye yetişemiyor. Fokus sistemiyle ilgili ilginç bir şey var. Şimdi X-T2'nin 325 tane otofokus noktası var. Bunlardan 169 tanesi phase detection. M5'te ise 49 tane phase detection fokus noktası var. Şimdi bu büyük bir fark ama M5'in dual piksel CMOS sensörü olduğu için video konusunda bayağı başarılı olacak. X-T2'nin de çok iyi olduğunu biliyorum. Birkaç tane video gördüm ve gerçekten de pürüzsüz bir şekilde takip edebiliyordu derinlik, yani kameradan uzağa doğru gidip gelen bir konuyu. O konuda başa baş çıkabilirler ama şu anda avantaj M5'teymiş gibi görünüyor. Çünkü Canon'un dual piksel sensör teknolojisi çok iyi videoda. Otofokustan devam edelim. Otofokus sensitivity ya da otofokus hassasiyeti X-T2'de -3 EV. Yani mum ışığından biraz daha karanlık bir ortamda fokus yapabiliyor X-T2. Bu M5'te ise 1 EV. Artı 1 EV. Yani arada 4 stopluk fark var ki bu dağlar kadar. Kesinlikle karanlıkta M5 ile fokus yapmayı beklemeyin. Buradan onu anlıyoruz. Gelelim vizörlerine. İkisinde elektronik vizörü var ve çözünürlükleri aynı. 2.36 milyon noktalık elektronik vizörleri var.
var. X-T2'nin vizörü benim D800E'nin vizöründen daha büyük. M5'in vizörünün büyütme oranı ile ilgili bir bilgi bulamadım hiçbir yerde. Ama X-T2 kadar olacağını zannetmiyorum. Çünkü X-T2 gerçekten ciddi büyüklüklerde. Arkadaki LCD ekran ikisinde de dönebiliyor. Ama X-T2'nin bir eksen fazladan ekseni var. M5'inki de tamamen aşağı doğru açılabiliyor. Ama bir çözünürlük farkı var. M5'in çözünürlüğü X-T2'ninkinden 1,5 kat fazla. X-T2'nin LCD ekranı 1 milyon noktaya sahip. M5'inki de 1,6 milyon noktaya sahip. LCD'de daha net bir görüntü elde edeceksiniz EOS M5 ile. Gelelim video özelliklerine. X-T2 4K çekebiliyor. EOS M5 1080p çekebiliyor en fazla. Ama video süreleri arasında bir fark var. Bu da ilginç bence. Burada EOS M5 daha iyi. 30 dakika video çekebiliyor EOS M5. X-T2 4K'da 12 dakika, 1080p'de 15 dakika, 720p'de 30 dakika çekebiliyor. Yani EOS M5'in 1080p'de çektiği süreyi X-T2 720p'de çekebiliyor. İkisi de HDMI'den temiz çıkış verebiliyorlar. Video X-T2'nin çok başarılı olduğu bir konu. EOS M5 dual piksel sensörü sayesinde biraz otofokustan dolayı avantaj kazanıyor. Ama flat bir profil yok ya da logaritmik bir profili yok. X-T2'de var. Sadece HDMI'den veriyor ama yine de var. O yönden X-T2'nin çok daha video konusunda başarılı olacağını düşünüyorum EOS M5'e göre. Ama M5'te kesinlikle küçümsenecek bir video çıkışı olmayacak. Ben sadece X-T2'nin daha iyi olacağını söylüyorum. EOS M5'te çok iyi olacağına eminim. Pil ömürleri. X-T2 340 fotoğraf çekebiliyor. Battery grip takarsanız 1000 fotoğraf çekebiliyor. Ama 3 tane pil kullanmış oluyor bunu yaparken. EOS M5 295 fotoğraf çekebiliyor. Arada yani sadece body'yi düşünürsek, yani battery grip falan takmadığınız hali düşünürsek X-T2'de hemen hemen ikisi aynı. 50 tane falan fotoğraf fazla çekebiliyor. Yani ikisi de kötü aslında. X-T2 3 tane pil taktığınızda kendine geliyor. Yanınızda taşıyın aynı pilleri. Bence pil süreleri açısından aynılar makineler. Wireless bağlantı konusunda EOS M5 biraz önde. İkisinde de Wi-Fi var ama EOS M5'te hem NFC hem de Bluetooth var. Ve Bluetooth yine Nikon D500'deki gibi sürekli açık, düşük enerji modunda çalışan bir Bluetooth. Gelelim boyutlarına ve ağırlığına. Makinelerin ağırlığı hemen hemen aynı. Biri 457 gram X-T2, öteki ise 427 gram EOS M5. Yani aradaki farkı hissedeceğinizi zannetmiyorum. Ama ilginç bir boyut farkı var. X-T2 enine biraz büyük ama derinliği daha dar. Ne kadar büyük? X-T2 16 mm, 1,5 santim daha geniş. Ama derinlik de 1 santim kadar daha ince. İkisinin yükseklikleri aynı. Şimdi gelelim fiyatlarına. Fiyatlarına bakacak olursanız da zaten aslında farklı iki kullanıcıya hitap ettiğini görebiliyorsunuz. X-T2 $1600 body fiyatı var. Kit lensiyle $1900 alabiliyorsunuz. EOS M5'in body fiyatı $980. Özellikle $1000'ın altında kalmaya çalışmışlar anlaşılan. Ve 15-45 lensiyle $1100 alabiliyorsunuz. Kit lensiyle. Şimdi bana sorarsanız kağıt üzerindeki özelliklere bakmak işin sadece bir yüzü. Bence bir makine seçerken yapılması gereken şey sadece makinenin özelliklerine bakmak değil. Aynı zamanda o makinelere takabileceğiniz lenslere de bakmanız gerekiyor. Şimdi çok iyi özellikleri olan Sony gibi bir makine var mesela. İlk çıktığında lens takamıyordunuz. Adaptörle işte A-mount lensleri takmaya çalışıyordunuz. Okay. Yani makinenin sadece özellikleri hiçbir işe yaramıyor siz lens takamıyorsanız. EOS M5'te de böyle bir durum var. B&H'de satılan 6 tane falan lensi var M5'in. Şu anda X-T2'ye takabileceğiniz 90'ın üzerinde lens var. Zeiss marka da var, Samyang da var. Diğer markaların da lensleri var. Ve Fuji'nin kendi lensleri de var. Hepsi totalde 90 adet lens yapıyor. M5'e ise Canon sadece şu anda lens üretiyor. Samyang'ın üretip üretmediğini bilmiyorum. Yazarım videoya. Bu nedenle işte M5'i sadece body özelliklerine bakıp tercih edemezsiniz. Tamam mı? Takabileceğiniz lens sınırlı. Bir Canon serisi Canon lens takımınız olabilir. APS-C lensler, EF-S lensler ve adaptörle bunları kullanmak istiyor olabilirsiniz. Ama flange distance'ından dolayı aslında o body yani M5 için tasarlanmış lenslere göre EF-S lensler daha büyük kalacaklar. Çünkü daha büyük bir flange aralığı için tasarlanmış lensler. Okey, yani sadece EF-S yani Canon'un APS-C sensörü için tasarladığı lensler var deyip güvenmeyin. Büyük lensler olacaklar. O sırada X-T2'de çok daha küçük olacakları için öne geçecekler.
sayı olarak avantajı var. Lenslerin boyutları olarak da avantaj olacak. Şuna da değinmeden edemeyeceğim. Canon ve Nikon mirrorless dünyasına çok geç girdiler. Nikon giremedi bile doğru düzgün. Nikon 1 serisi kameralar var. Okey, peki. Ama sensörleri çok küçük. Hiçbir işe yaramıyor bence. Profesyonel kullanıma uygun değil. Nikon A diye daha önce bir seri vardı. APS-C sensörlü mirrorless kamera. Ama onun lensi sabitti. Lens değişmiyordu. Şimdi Nikon DL diye bir seri çıkartıyorlar. Yine lensleri sabit 3 ayrı makine yaptılar. Yani bence yine olmadı. Yine lensi takıp çıkarılabilen, değiştirilebilen APS-C boyutunda sensörü olan bir mirrorless kamera çıkarmadılar. Yani Canon aslında Nikon'a göre mirrorless konusunda böyle dünyalar kadar ileride. Eğer bu fotokinada Nikon bir sürpriz yapıp yeni bir seri tanıtmazsa, ki çok zor. DL'i yeni tanıttı. En azından gelecek seneye kadar yeni bir mirrorless göreceğimizi zannetmiyorum. O yüzden Canon çok başarılı ve aslında kutlamak gerekiyor Canon'u ve çok güzel bir dizaynla karşımıza çıktılar M5'te ve kesinlikle alkışlanacak bir iş yaptılar. M serisi gerçekten de insanların dikkatini çekmiş bir seri. Bugün biraz biz haksız bir karşılaştırma yaptık aslında X-T2 ile karşılaştırarak. Tamam, ikisi de mirrorless, body'ler benziyor, boyutları aynı ama hitap ettikleri kullanıcılar birazcık farklı. X-T2 daha prosumer ya da ileri seviye amatörleri ya da profesyonelleri hitap eden bir makine. EOS M5 ise daha amatör, ortada bir gruba hitap ediyor. Profesyonel iş yapılamaz demiyorum. Kesinlikle yapılacaktır. Ama yola çıkış hedefler var farklı. Anlatabiliyor muyum? Evet, bugün bu kameraları karşılaştırdık. Bence eğlenceli bir kamera karşılaştırmaydı. Siz iki makineyi karşılaştırdığınızda hangi özelliklerinin birbirlerine göre üstün olduğunu düşünüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Lütfen alttaki comment alanına düşüncelerinizi yazın. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın. Kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.